Sevgili Devil May Cry fanları, tüm oyunların içinde bulunduğu kronolojik hikaye anlatımımıza hoş geldiniz. Yakın arkadaşım Murat ile birkaç haftalık araştırmamız ile yaptığımız gerek İngilizce gerek Türkçe dillerde tek bir video kaynağı olarak bulamadığımız bu içeriği sizlerin beğenisine sunuyoruz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, eksik veya şu olsa daha iyi olurdu gibi fikirlerinizi de yorumlar bölümünde bizlere bildirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda katkıda bulunmuş olursunuz. Dilerseniz sizleri Devil May Cry 1'in açılış jeneriği ardından da kronolojik hikayeyle baş başa bırakalım. İyi seyirler. 2 millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparda. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend, the legendary Dark Knight, Sparda. Bu hikaye Devil May Cry evreninin kronolojik anlatımıdır. Gücün, mirasın, insanlığın ne anlama geldiğini sorgulayan bir hikaye. İki kardeşin aynı kökten doğup tamamen zıt yollara savrulduğu, bir babanın bıraktığı mirasın nesiller boyunca dünyayı şekillendirdiği bir hikaye. Bu, şeytanlarla insanların savaşı değil. Bu, insan kalmayı seçenlerin hikayesidir. İnsan dünyası ile şeytan dünyası, varoluşun başlangıcından itibaren birbirine paralel iki alem olarak var oldu. Ancak bu iki dünya uzun süre ayrı kalmadı. Şeytanlar, insanları zayıf ve yönetilmeye uygun varlıklar olarak gördü. Kaos, korku ve baskı insan dünyasına hakimdi. Bu düzen, yaklaşık 2000 yıl önce tek bir varlığın verdiği kararla sonsuza dek değişti. Bu varlık Sparda'ydı. Sparda, şeytan dünyasının en güçlü ve en korkulan şövalyelerinden biriydi. Ancak gücüne rağmen diğer şeytanlardan ayrılan bir yönü vardı. İnsanlara karşı merhamet duygusu geliştirmişti. Şeytanların insanları yok etmesini reddetti ve kendi ırkına karşı silah çekti. Başına şeytan ordularını yendi. Şeytan dünyasının hükümdarı Mandas'ı mağlup etti ve iki dünya arasında büyük bir mühür yerleştirdi. Bu mühür, Sparda'nın kendi gücünü bölmesiyle mümkün oldu. Gücünün bir kısmını efsanevi kılıcı Forzace, bir kısmını ise iki parçalı bir kolye içine mühürledi. Mandas tamamen yok edilmedi ama insan dünyasına ulaşılmayacak şekilde kapatıldı. Sparda, şeytan dünyasından vazgeçti ve insan dünyasında yaşamayı seçti. Bir insan kadın olarak Eva ile evlendi. Bu birliktelikten iki çocuklar doğdu, Dante ve Virgil. Ancak Sparda bir noktada ortadan kayboldu. Onun yokluğunda şeytanlar intikam almak için geri döndü. Eva öldürüldü. İkizler birbirinden ayrıldı. Bu an serinin merkezindeki felsefi çalışmanın doğduğu andı. Virgil, annesinin ölümünü güçsüzlüğünün sonucu olarak gördü. Ona göre insanlık zayıflıktı. Güç olmadan hayatta kalınamazdı. Dante ise aynı travmayı yaşamasına rağmen insan tarafını reddetmedi. Aynı kökten gelen iki kardeş tamamen zıt iki yol seçti. Yıllar sonra bu çatışmanın yankıları Devil May Cry 1'de görünür hale geldi. Dante artık deneyimli bir şeytan avcısıdır. Devil May Cry adını verdiği ofisinde çalışır. Bir gün Trish adında gizemli bir kadın ofisine gelir. Görünüşü Dante'nin annesi Eva'ya birebir benzemektedir. Trish, Dante'yi Mallet Island adlı adaya yönlendirir. Bu ada, Mandas'ın gücünü yeniden topladığı ve şeytan dünyasına açılan kapının bulunduğu yerdir. Trish aslında Mandas tarafından yaratılmış bir varlıktır.
Amacı Dante'yi adaya çekmek ve onu öldürtmektir. Ancak Dante'nin davranışları Trish'te beklenmedik bir değişim yaratır. Dante ona rağmen merhametli davranır. Onu bir araç olarak değil, bir birey olarak görür. Mallet Island'da Dante babası Sparda'nın mirasıyla yüzleşir. Forzec'i elde eder, kendi şeytan gücünü uyandırır ve Mandus'un planlarını bozmaya başlar. Trish'in ihaneti ortaya çıktığında Dante onu öldürmez. Bu seçim Trish'in özgür irade kazanmasına neden olur. Sonunda Dante ve Trish Mandus ile yüzleşir. Dante Sparda'nın gerçek gücünü miras alarak Mandus'u yener. Mandus tamamen yok edilmez. Ancak yeniden büyülenir. Trish hayatta kalır ve Dante'nin yanında kalmayı seçer. Dante babasının yolunu bilinçli olarak benimsemiştir. Şeytanlara karşı savaşırken insanlığı korumak. Bu olaylardan sonra Dante değişir. Daha sessiz, daha içine kapanık bir figüre dönüşür. Bu dönem Devil May Cry 2'de görülür. Hikaye daha izole bir yapıdadır. Dante, şeytanlarla bağlantılı güç takıntılı bir adam olan Arius'un planlarını bozar. Ancak bu oyunun asıl önemi Dante'nin verdiği karardadır. Dante kendi isteğiyle şeytan dünyasına girer. Artık kaderinin onu sürüklemesine izin vermez. Kontrolü tamamen eline alır. Bu onun içsel yolculuğunda sessiz ama kritik bir eşiktir. Yıllar sonra hikaye Devil May Cry 4 ile yeni bir nesle geçer. Bu kez merkezde Nero vardır. Nero, Sparda'ya tapınan Order of the Sword adlı tarikatının hakim olduğu Fortuna şehrinde yaşayan genç bir savaşçıdır. Sağ kolu olağanüstü demonik güçler barındırmaktadır. Dante, tarikat liderini öldürerek sahneye çıkar ve başta bir düşman gibi görünür. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Tarikat, Sparda'nın mirasını yanlış yorumlamış, Demon gücünü kontrol edebileceğini sanmıştır. Nero'nun kolu ise tesadüf değildir. Bu güç, Virgil'in dünyada bıraktığı izdir. Virgil fiziksel olarak yoktur. Ancak gücü hala dünyayı etkilemektedir. Dante bu oyunda aktif bir kahramandan çok bir denge unsuru ve gözlemci rolündedir. Nero ise kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini sorgulamaya başlar. Oyun sonunda Dante, Nero'ya yolu bırakır. Miras el değiştirir. Bu miras meselesi Devil May Cry 5'te zirveye ulaşır. Red Grave City devasa bir şeytan ağacı olan Qliphotht tarafından yok edilmektedir. Dante bu tehdidi durdurmaya çalışırken mutlak bir güç arayışındaki Urizen tarafından yenilir. Aynı zamanda gizemli, zayıf ama bilgili bir karakter ortaya çıkar. V. Gerçek yavaş yavaş açığa çıkar. Virgil, hayatta kalabilmek için kendi varlığını ikiye ayırmıştır. Saf, Demon tarafı Urizen, saf insan tarafı ise V'dir. Urizen yalnızca gücü temsil eder. V ise pişmanlıkları, korkuları ve insanlığı taşır. Dante, Sparda'nın tam mirasını uyandırarak geri döner. Nero ise gücünün kökeniyle yüzleşir. Gerçek artık gizlenemez. Nero, Virgil'in oğludur. V ve Urizen yeniden birleşir. Virgil geri dönmüştür. Dante ve Virgil yıllar sonra son kez karşı karşıya gelir. Bu dövüş artık nefretin değil, bitmemiş bir döngünün sonucudur. Nero araya girer. Kendi yolunu seçer. Dante ve Virgil Demon dünyasında kalmayı seçer. İnsan dünyası artık Nero'ya emanettir. Devil May Cry'in hikayesi burada şunu söyler. Güç, kanla değil, seçimle anlam kazanır. İnsanlık bir zayıflık değil, bilinçli bir duruştur. Ve miras ancak aşıldığında tamamlanır.